Son zamanlarda fark ettiniz mi bilmiyorum. Nereye baksanız hep aynı konu karşımıza çıkıyor. Üçüncü göz dediğimiz kavram ve epifiz bezi. Üçüncü gözünü aktif et. Bu frekanslar üçüncü gözü açar. Şu meditasyonları yap. Bu doğal taşları kullan. Hatta bazen öyle anlatıyorlar ki sanki yıllardır kapalı duran bir kapıyı açmaktan bahsediyoruz. Doğru frekansı bulursanız, doğru meditasyonu yaparsanız ya da doğru taşı kullanırsanız üçüncü gözünüz açılacak ve bambaşka bir bilinç düzeyine ulaşacaksınız gibi çok pratik anlatımlar var. Öyle inanarak anlatıyorlar ki insan gerçekten bu kadar kolay olabilir mi diye düşünmeden edemiyor. Bir anlatıyı ne kadar çok kişinin anlattığı değil de ne kadar doğru kişinin anlattığı önemli bence. Epifiz bezi gerçekten üçüncü göz olarak anlatılan bir yapı mı? Eğer öyleyse bunu anlatanların dayanağı ne? Bu arada kanalıma yeni geldiyseniz ben Melek Zaman. Kadim metinleri, sembolleri ve bilimsel çalışmaları birlikte değerlendiriyor, popüler anlatıların ötesine geçmeye çalışıyoruz. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız abone olmayı unutmayın. Neden son yıllarda bu kadar çok insan üçüncü gözünü açmaya çalışıyor? Çünkü dikkat ederseniz konuşulan şey sadece epifiz bezi değil. Aslında konuşulan şey farkındalık, bilinç, insanın kendisini daha derinden tanıyabilmesi. Fakat beni düşündüren başka bir şey var. İnsanlık binlerce yıldır insanın farkındalığını, bilincini ve içsel dönüşümünü anlamaya çalışıyor. Bugünse bütün bu yolculuğun birkaç meditasyona, birkaç frekansa ya da birkaç tekniğe indirgenmesi bana çok büyük bir soru işareti gibi geliyor. Gerçekten bu kadar derin bir dönüşüm, bu kadar kısa bir yoldan mümkün olabilir mi sizce? Belki de konuşmamız gereken ilk şey üçüncü gözün nasıl açılacağı değil. İnsanların neden binlerce yıldır böyle bir şeyden söz ettiği. Çünkü bu fikir hiç yeni değil. Bunun hikayesi sosyal medyada şu anda anlatılandan çok daha eskiye uzanıyor. Peki insanlık bu fikri ne zaman konuşmaya başladı? Aslında bu sorunun tek bir cevabı yok. Çünkü üçüncü göz dediğimiz fikir bugün kullandığımız anlamıyla tek bir kültürde ortaya çıkmış değil. Farklı zamanlarda, farklı coğrafyalarda insanlar benzer sorular sormuş. Benzer semboller kullanmış. Bazen birbirlerinden etkilenmişler, bazen de aynı arayışa farklı isimler vermişler. Belki de bu yüzden bu hikayeyi tek bir yerden başlamak mümkün değil. Ama bugün epifiz bezi denildiğinde neredeyse herkesin aklına gelen sembol çam kozalağı. Bunun nedeni aslında oldukça basit. Epifiz bezinin Latince adı Glandula pinealis. Pinea çam kozalağı anlamına geliyor. Yani epifiz bezine bu isim gerçekten şekli çam kozalağına benzediği için verilmiş. Bunu ilk öğrendiğimde bana çok normal gelmişti. Bu isim modern anatomik bir benzetmeyle ortaya çıktı. Peki o zaman insanın aklına başka bir soru geliyor. Eğer bugün bu benzetmeyi beynimizin derinliklerinde bulunan mercimek tanesi kadar küçük bir yapının şekline bakarak yapıyorsak, binlerce yıl önce yaşayan insanlar çam kozalağını neden bu kadar güçlü bir sembol olarak kullanıyordu? Mesela Mezopotamya'da, Asur kabartmalarında, kanatlı figürlerin ellerinde. Onların ellerinde sürekli çam kozalağına benzeyen bir nesne görüyoruz. Üstelik bu figürlerin ellerindeki kozalak tek başına kullanılmıyor. Bu kabartmaları sizler de belki daha önce görmüşsünüzdür. Kanatları olan figürler, bir ellerinde kova benzeri bir nesne, diğer ellerinde kozalak tutuyorlar. Yıllardır en çok tartışılan görsellerden biri bunlar. Bu gerçekten epifiz bezini mi anlatıyordu? Bunu bugün hala kesin olarak söyleyemiyoruz. Çünkü bunu açıkça söyleyen bir metin ya da kanıt elimizde yok. Bu kabartmaları inceleyen araştırmacılar da farklı yorumlar yapıyor. Kimileri bunun arınmayı temsil ettiğini düşünüyor. Kimileri kutsama ritüelleri olabilir diyor. Bazıları ise bunun ilahi düzeni, bereketi ya da yaşamı simgeleyen sembolik bir anlatım olduğunu söylüyor. Belki gelecekte yeni bulgular bu sembollere bambaşka bir açıdan bakmamızı sağlayacak. Belki de bugün hala eksik olan ve tamamlanması gereken parçalar var. Ama net bildiğimiz bir şey var. Çam kozalağı insanlık tarihinde hiç kaybolmamış sembollerden biri. İnsan ister istemez şunu merak ediyor. Bir sembol binlerce yıl boyunca neden yaşamaya devam eder? Çam kozalağının hikayesi Mezopotamya'da bitmiyor. Aradan yüzyıllar geçiyor, medeniyetler değişiyor, inançlar değişiyor ama aynı sembol tekrar karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri bugün Vatikan'da bulunuyor. Belki siz de fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Vatikan'ın avlusunda yaklaşık 4 metre yüksekliğinde dev bronz bir çam kozalağı heykeli var. Bugün Pigna adıyla biliniyor. İlk kez bunu gördüğümde kendime şunu sormuştum. Neden özellikle çam kozalağı? Elbette bu heykelin tek başına epifiz bezini temsil ettiğini söyleyemeyiz.
Üstelik bu eser Vatikan için yapılmış bir eser de değil. Antik Roma döneminden günümüze ulaşmış ve daha sonra bugünkü yerine taşınmış. Fakat yine de insan düşünmeden edemiyor. Mezopotamya'da karşımıza çıkan aynı sembol yüzyıllar sonra neden Roma'da? Bugünse Vatikan'da, tam merkezinde. Bir sembolün bu kadar uzun süre yaşamaya devam etmesi sizce tesadüf mü? Yoksa insanlar nesilden nesile aktardıkları bazı anlamları semboller aracıyla mı korudular? Ama hikaye hala burada bitmiyor. Çünkü yüzyıllar sonra bu kez bir filozof çıkıyor karşımıza ve beynimizin tam ortasında bulunan küçücük bir bez için oldukça dikkat çekici bir tanımlama yapıyor. René Descartes, epifiz bezinin ruhu merkezi olarak tanımlıyor. René Descartes 17. yüzyılın en önemli filozoflarından biri. Bugün hala felsefe tarihinin en etkili isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. René Descartes'in aklındaki temel soru şuydu: eğer bedenimiz maddesel ama düşüncelerimiz ve bilincimiz maddesel değilse bu ikisi nasıl etkileşiyor? Anatomi üzerine yaptığı incelemeler sırasında dikkatini beyninin tam ortasında bulunan küçücük bir yapı çekiyor. Epifiz bezi. Ona göre bu bez diğer bez yapılarından farklı. Çünkü beynimizin büyük bölümü sağ ve sol olmak üzere çift yapıdan oluşuyor. Epifiz bezi ise tek başına bulunuyor. Descartes da tam bu yüzden ruh ile bedenin buluştuğu noktanın burası olabileceğini düşündü. Bugün biliyoruz ki bu fikir bilimsel olarak kabul edilmiyor. Çünkü nörobilim bilincin tek bir noktadan değil, beynin birçok bölgesinin birlikte çalışmasıyla ortaya çıktığını gösteriyor. Ama bence burada önemli olan Descartes'in haklı ya da haksız olması değil. Asıl dikkat çekici olan insanlığın yüzyıllar boyunca neden bu küçücük yapıya bu kadar büyük bir anlam yüklemiş olması. Çünkü Descartes'ten binlerce yıl önce de karşımıza tarih boyunca en çok konuşulan sembollerden biri çıkıyor. Horus'un gözü. Descartes'in bu fikriyle antik Mısır arasında doğrudan bir bağlantı kurabiliyor muyuz? Hayır. Bunu söyleyebileceğimiz herhangi bir kanıt yok. Ama insan yine de şunu soruyor: neden farklı zamanlarda yaşamış insanlar birbirlerinden tamamen bağımsız olsalar bile insanın iç görmesi fikrine bu kadar büyük bir anlam yükledi? Peki, Horus'un gözü tarih boyunca en çok tanınan sembollerden biri. Siz de bu sembolü daha önce defalarca görmüşsünüzdür. Kolyelerde, dövmelerde, kitap kapaklarında, sosyal medya gibi birçok yerde. Peki Horus'un gözü neden bu kadar önemliydi? Aslında bunun cevabı Mısır mitolojisinde saklı. Efsaneye göre Horus ile Set arasında uzun süren bir mücadele yaşanıyor. Bu savaş sırasında Horus gözlerinden birini kaybediyor. Daha sonra bilgelik tanrısı Thoth'un yardımıyla bu göz yeniden tamamlanıyor. İşte bu yüzden Horus'un gözü Mısırlılar için sadece bir göz değil, eksik olanın yeniden tamamlanmasını, iyileşmeyi, korunmayı, bütünlüğü, yani bozulan düzenin yeniden kurulmasını simgeliyor. Bu yüzden Mısırlar bu sembole Veccat adını verdiler. Veccat sağlam, tamamlanmış ya da iyileşmiş anlamlarına geliyor. Muska olarak taşındı, tapınak duvarlarına işlendi, lahitlerin üzerine çizildi. Çünkü bu sembolün insanı koruduğuna ve bütünlüğünü hatırlattığına inanıyorlardı. Fakat bugün Horus'un gözünün bu kadar konuşulmasının nedeni mitolojinin kendisi değil. İnternette çok daha farklı bir iddia dolaşıyor. Horus'un gözünün beynimizin orta kesitindeki epifiz bezini anlattığı söyleniyor. İlk bakışta gerçekten dikkat çekici görünüyor. Çünkü beynin bazı bölümleriyle Horus'un gözü arasında şekil benzerliği kuran çizimler var ve tam da bu yüzden birçok kişi antik Mısırlıların epifiz bezini bildiğini düşünmeye başladı. Fakat burada küçük bir ayrım yapmak şart. Şekil benzerliği tarihsel bir kanıt demek değil. Bugün elimizde Horus'un gözünün epifiz bezini temsil ettiğini söyleyen bir antik Mısır metni bulunmuyor. Ama bu benzerlik de insanı ister istemez düşündürüyor. Çünkü bazen bir sembolün gücü kesin cevap vermesinden değil, yüzyıllar sonra bile aynı soruları sordurabilmesinden geliyor. Hatta ilginç olan şu, bu fikir sadece antik Mısır'da da karşımıza çıkmıyor. Hindistan'a baktığınızda bu kez Ajna adı verilen üçüncü göz kavramını görüyorsunuz. Tabii ki o dönemin metinlerinde epifiz bezi kavramı yok. Tasavvufta ise basiret ya da kalp gözü deniliyor. Bence isimler değişiyor, kültürler değişiyor, anlatım şekilleri de değişiyor ama insanın kendini daha derinden tanımak istemesi bu fikir hiç değişmiyor. Fakat burada benim aklımı kurcalayan başka bir şey daha var. Bugün bütün bunlar konuşulurken
Sanki çok önemli bir ayrıntıyı atlıyoruz. Eski öğretilerin hiçbirinde bu dönüşüm birkaç dakikalık bir teknik gibi anlatılmıyor. Kimse size 3 gün bunu yap, üçüncü gözün açılsın demiyor. Kimse şu frekansı dinle her şey değişecek de demiyor. Tam tersine hepsinde uzun bir hazırlık süreci var. Disiplin var, sabır var, nefis terbiyesi var. Kendini tanıma, yani hayatın tamamını kapsayan bir dönüşüm var. Bugün ise sanki bütün bu yolculuk bir meditasyonla, bir frekansla ya da bir doğal taş takmakla olacakmış gibi anlatılıyor. İşte benim en çok düşündüğüm nokta burası. Diyelim ki gerçekten insanın farkındalığıyla ilgili böyle bir potansiyel var. Gerçekten bunu birkaç dakikalık uygulamalarla ortaya çıkarabilir miyiz? Yoksa önce başka bir şey mi kaybettik? Çünkü bugün internette dolaşan anlatılara baktığınızda sanki tek sorun epifiz bezimizmiş gibi anlatılıyor. Yani sanki yıllardır kapalı olan bir düğme var ve doğru teknikle tekrar açılacak. Ama gerçekten mesele bu kadar basit olabilir mi sizce? Bir an için bütün sembolleri, tüm konuştuklarımızı unutalım. Mezopotamya'yı, Mısır'ı, Descartes'i hepsini unutun ve kendinize çok basit bir soru sorun. Eğer gerçekten insanın farkındalığını etkileyen böyle bir sistem varsa onu sadece birkaç dakikalık uygulamalarla mı etkileriz? Önce şunu anlamamız gerekiyor bence. Epifiz bezi aslında ne yapıyor? Çünkü bu küçücük yapı hakkında kesin olarak bildiğimiz şeylerden biri melatonin hormonunu üretmesi. Melatonin ise sadece uyumamızı sağlayan bir hormon değil, vücudumuzun biyolojik saatinin en önemli parçalarından biri. Ne zaman uyuyacağımızı, ne zaman uyanacağımızı, gece ile gündüzü nasıl algıladığımızı ve bedenimizin doğal ritmini etkileyen sistemlerden birini yönetiyor. Yani epifiz bezi aslında her gün yaşadığımız hayatı takip ediyor. Karanlık olduğunda farklı çalışıyor. Gün ışığını gördüğünde farklı çalışıyor. Başka bir deyişle bu bez yaşama biçimimize göre sürekli cevap veriyor. İşte tam bu yüzden benim aklıma yine şu soru geliyor. Eğer epifiz bezi gerçekten bu ritimle bu kadar ilişkiliyse acaba onu değiştirmeye çalışan şey birkaç dakikalık uygulamalar mı? Yoksa her gün nasıl yaşadığımız mı? İşte tam burada internette çok sık karşılaştığım bambaşka bir iddia var. Eskiden insanların üçüncü gözü daha açıktı. Hatta epifiz bezimiz daha büyüktü, zamanla küçüldü. Bunları mutlaka siz de duymuşsunuzdur. Bugün bu iddiaları kesin olarak doğrulayabilecek bilimsel ya da herhangi bir kanıt elimizde yok. Ama diyelim ki gerçekten insanın farkındalığını etkileyen böyle bir sistem var. O zaman asıl sormamız gereken soru şu olurdu bence. Eski insanla bugünkü insan arasındaki en büyük fark ne? Bence cevap çok basit. Yaşam biçimi. Eski insan doğanın ritmine göre yaşıyordu. Güneş doğarken uyanıyordu. Hava karardığında dinleniyordu, uyuyordu. Mevsimlerle birlikte yaşıyordu. Toprağa dokunuyordu. Gökyüzünü izliyordu. Gece gerçekten zifiri karanlıktı. Sessizlik gerçekten sessizlikti. Bugün ise neredeyse bunun tam tersini yaşıyoruz. Gece saatlerinde bile parlak ekranların karşısındayız. Yapay ışık altında saatler geçiriyoruz. Uyku düzenimiz her an değişiyor. Doğayla temasımız giderek azalıyor. Stres neredeyse hiç bitmiyor. Vücudumuzun binlerce yıldır alışık olduğu ritim modern hayatın içinde tamamen değişmiş durumda ve epifiz bezi de tam olarak bu ritimle çalışan bir yapı. Işığa cevap veriyor, karanlığa cevap veriyor, uyku düzenine cevap veriyor. Yani yaşam biçimimize cevap veriyor. Belki de önce şunu düşünmeliyiz. Sorun gerçekten epifiz bezinin çalışmaması mı yoksa onu yönlendiren doğal ritmi kaybetmiş olmamız mı? Aslında burada ilginç olan bir ayrıntı daha var. Epifiz bezi sadece ışıkla ilgilenmiyor. Vücudumuzun biyolojik saatini yöneten sistemin önemli parçalarından biri olduğu için uyku düzenimizden günlük ritmimize kadar pek çok süreçle bağlantılı çalışıyor. Yani her gece geç yattığımızda, her sabah uykusuz kalktığımızda, geceyi gündüze çevirdiğimizde aslında sadece yorgun hissetmiyoruz. Bedenimizin doğal ritmini de değiştiriyoruz. Belki de bu yüzden eski öğretilerin neredeyse tamamında önce yaşam biçimi değişiyor. Sonra insanın kendisi değişmeye başlıyor. Çünkü hiçbirinde dönüşüm tek bir teknik olarak anlatılmıyor. Hayatın tamamını kapsayan bir süreç olarak anlatılıyor. Bir konu daha var sık duyduğumuz, epifiz bezi kireçleniyor. Hatta bunun en önemli nedenlerinden birinin florür olduğu söyleniyor. Peki gerçekten öyle mi?
İşte bu noktada bilimsel çalışmalar bize ne söylüyor? Florürün epifiz bezinde birikebildiğine dair bazı araştırmalar var. Ancak bunun üçüncü gözü kapattığı ya da bilinci engellediği gibi bilimsel olarak gösterilmiş bir durum olması söz konusu değil. Yüksek florür maruziyetinin sağlık üzerindeki etkileri konusunda araştırmalar hala devam ediyor. İçme suyundaki florür uygulamaları, doz ve yarar zarar dengesi nedeniyle bilim dünyasında ayrı bir tartışma konusu oldu. Peki ben bütün bunlara niye anlattım? Şimdi videonun başında sorduğumuz soruya geri dönelim. Gerçekten üçüncü göz açılabilir mi? Bence bu soruya evet ya da hayır diye cevap vermeden önce üçüncü göz derken neyi kastettiğimizi netleştirmemiz gerekiyor. Eğer bundan kasıt beynimizin içinde gizemli bir kapının açılmasıysa bunu doğrulayacak bir kanıtımız yok. Ama eğer bundan kasıt insanın farkındalığının artmasıysa, kendini daha iyi tanımasıysa, hayatı daha bilinçli yaşayabilmesi ise, öz sezilerinin, hislerinin farkındalıkla artmasıysa, işte o zaman bunun yolu tarih boyunca anlatılan bütün öğretilerde neredeyse aynı. Kendini tanımak, hayatın ritmine yeniden uyum sağlamak, sabır, dikkat, farkındalık, bilinç her biri 3 dakikalık bir teknik olarak anlatılmıyor. Hiçbiri bir frekans dinle ve değiş demiyor. Çünkü gerçek dönüşüm muhtemelen satın alınabilecek bir ürün veya satın alabileceğiniz nesnelerle varılabilecek bir durak değil. Bir gecede oluşabilecek bir değişim de değil. Belki de insanın en uzun yolculuğu kendi içine yaptığı yolculuk. Bugün ihtiyacımız olan şey bu. Yeni bir göz açmak değil. Bakmayı unuttuğumuz yere yeniden bakmak. Kendimizi ve varoluşumuzu anlamak. Ben sizi bu videoda kesin bir sonuca inandırmaya çalışmadım. Sadece birlikte düşünmeye çalıştık. Eğer insanlık binlerce yıl boyunca iç görmekten söz ettiyse ve bunun nasıl gerçekleştiğini bugün bile tam olarak açıklayamıyorsak, biz neden bunu birkaç dakikalık tekniklerle elde edebileceğimizi düşünüyoruz ki? Belki de asıl soru buydu. Umarım videom hoşunuza gitmiştir ve sizi bu konuyla ilgili farklı bir düşünceye doğru yönlendirebilmişimdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.